Son günlerde İran'da yaşanan olaylar üzerinden çok sık bir kavram dolaşıma sokuluyor. Sosyal patlama. Ama durup şunu sormamız gerekiyor. Her protesto sosyal patlama mıdır? Her sokak hareketi bu kavramla açıklanabilir mi? Bugün bu videoya İran'dan başlayıp İran'da bitirmeyeceğim. Tam tersine İran'ı bir örnek olarak ele alacağım. Çünkü sosyal patlama dediğimiz şey sadece bugün İran'da yaşanan bir mesele değil. Dün Arjantin'deydi, Şili'deydi, Tunus'taydı. Yarın başka bir ülkede karşımıza çıkabilir. En baştan bir not düşeyim. Ben bir sosyolog değilim. Eğer haddimi aşarsam alanın uzmanları lütfen beni bağışlasın. Ben konuya siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler penceresinden bakacağım. Dolayısıyla meseleye toplumsal psikolojiden değil, devlet-toplum ilişkisi, meşruiyet, temsil ve yönetim kapasitesi açısından bakacağım. Şimdi gelin önce şu soruya cevap verelim. Sosyal patlama nedir? Ne değildir? Sosyal patlama bir sabah insanlar uyandığında haydi sokağa çıkalım dediği bir şey değil. Sosyal patlama uzun süre biriken sorunların bir noktada kontrolsüz biçimde dışarıya taşmasıdır. Buradaki kritik kelime birikim. Önce sosyal patlama ne değildir kısaca bakalım. Sosyal patlama bir günlük protesto değildir. Sadece hayat pahalılığına tepki değildir. Sadece gençlerin öfkesi değildir. Sadece dış güçlerin kışkırtması değildir. Ancak bunların hepsi tetikleyici olabilir ama tek başına açıklayıcı değildir. Peki sosyal patlama nedir? Nasıl oluşur? Uzun süre çözülmeyen sorunlar vardır. İnsanlar seslerini duyurabilecek kanalların kapandığını hisseder. Devlet ile toplum arasında duygusal bir kopuş başlar. Bir olay olur ve mesele o olay olmaktan çıkar. Sistemin kendisi sorgulanır. İşte orası kritik eşiktir. Sosyal patlama ani görünür ama ani değildir. Genellikle şu aşamalardan geçer. Birincisi biriken sorunlar vardır. Ekonomik adaletsizlik, işsizlik, gelir dağılımı bozukluğu, liyakat sorunu, hukuka güvensizlik. Ama dikkat, bir ülkede bunların hepsi olabilir ama sosyal patlama olmayabilir. O halde farkı yaratan nedir? Burada temsil ve meşruiyet krizi önem taşır. İnsanlar şunu demeye başlar. Beni kimse temsil etmiyor. Konuşsak da değişen bir şey olmuyor. Seçimler var ama umut yok. Bu noktada sorun ekonomik olmaktan çıkar. Siyasi ve ahlaki bir krize dönüşür ve tetikleyici olay kıvılcımı çakar. Bu bazen bir zam olur, bir polis olayı olur, bir yolsuzluk ortaya çıkar. Bir cümle, bir karar, bir görüntü olur. Ama dikkat, tetikleyici sebep değildir. Barajın çatladığı noktadır. Bir ülkede yaşananların sosyal patlama olup olmadığını anlamak için bakmamız gereken bazı işaretler vardır. Mesela talepler değişir. Başta şu düzeltilsin denir, sonra bu sistem değişsin denmeye başlanır. Dil sertleşir. İstiyoruzdan kabul etmiyoruz'a geçilir. Coğrafya genişler. Olay bir şehirle sınırlı kalmaz. Farklı sınıflar, farklı bölgeler işin içine girer. Devlet sertleşir. Güvenlik dili artar. Yasaklar çoğalır. İnternet kısıtlanır. Tutuklamalar başlar. Bu da genellikle yangını söndürmez, alevi yükseltir. Bu sadece İran'a özgü değil. Arjantin 2001. Ekonomik kriz vardı ama mesele sadece ekonomi değildi. Arjantin tarihinde ilk kez bir devlet başkanının helikopterle kaçarak iktidarı terk etmesine yol açan olaylarda insanlar hepsi gitsin dedi. Bu bir sistem reddiydi. Tunus 2010. Ülkede işsizlik, gıda enflasyonu, siyasi yozlaşma, ifade özgürlüğü ve kötü yaşam koşulları olmakla beraber meyve sebze satıcısı olan bir işsiz üniversite mezununun satış arabasına polisin el koymasından sonra kendini ateşe vermesi kıvılcımı çaktı. Olaylar yılların adaletsizliğinin dışa vurumuydu ve 23 yıldır ülkeyi yöneten devlet başkanının ülkeden kaçmasıyla sonuçlandı. Yasemin devrimi diye anıldı. Fransa 2018. Olaylar akaryakıt fiyat artışı ve vergi meselesiyle başladı.
merkez taşra elit halk kopuşuna dönüştü. İtalya, Belçika, Hollanda gibi ülkelere yayıldı. Sarı yelekliler protestoları diye anıldı. Şili 2019 ulaşım zammı bardağı taşırdı ama arka planda eşitsizlik ve temsil sorunu vardı. Olaylarda 23 kişi yaşamını yitirdi. Devlet başkanı 8 bakanı değiştirmek durumunda kaldı. Bu örnekler bize şunu gösteriyor. Sosyal patlama kültürel değil, yapısaldır. Peki İran'da olan bir sosyal patlama mı? Başkent Tahran'da 28 Aralık 2025'te ekonomik nedenlerle başlayan gösteriler kısa sürede ülke geneline yayıldı. Şunu açıkça söyleyeyim. İran'da yaşananların kesin olarak sosyal patlama ilan edilmesi için henüz erken. Ama çok ciddi işaretler var. Ekonomik baskı uzun süredir var. Genç nüfus umutsuz. Temsil kanalları zayıf. Talepler sadece ekonomiyle sınırlı değil. Devlet sert güvenlik refleksi gösteriyor. Bu tablo bize şunu söylüyor. İran sosyal patlama riskinin yüksek olduğu bir eşikte. Ama patlama olup olmayacağını belirleyecek şey sokaktaki insan kadar devletin nasıl davrandığıdır. En kritik soruya gelelim. Bir ülke sosyal patlamayı nasıl önler? Sadece güvenlik politikalarıyla değil, sadece ekonomiyle değil, sadece propaganda ile hiç değil. Yapılması gerekenler temsil kanallarını açık tutmak, hukuka güveni tesis etmek, adaleti sadece söylemde değil, uygulamada da göstermek, insanları düşman değil, muhatap görmek, erken uyarı işaretlerini ciddiye almak. Çünkü sosyal patlamalar bastırıldığında bitmez, ertelendiğinde daha sert geri döner. Özetle şunu söyleyebilirim. Sosyal patlama bir halkın aniden çıldırmasıyla değil, devletin uzun süre duymaması sonucunda ortaya çıkar. İran örneği bugün gündemde olabilir ama mesele İran'dan çok daha büyüktür. Bu videoyu izleyen herkes için asıl soru şudur. Biz sorunları patlama olmadan konuşabiliyor muyuz?